Herkese merhaba. Hepinize sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Dünya olarak, ülke olarak zorlayıcı zamanlardan geçiyoruz. Ama bilmenizi isterim ki yaşanan her şey tekamülde hepimizin hızlıca yol alabilmesi için, bilinçlerimizin genişleyebilmesi için, ilerleyebilmemiz için, yaşanan her şeyin biz öyle olduğunu anlamasak da, henüz göremesek de bir sebebi var mutlaka. Bugün size yaşam amacını bulma konusunda bir çalışma hazırladım. Hepinizin birer kağıt kalem almasını istiyorum ve çalışmaya hazır olmanızı istiyorum. Hayat amacını bulmak isteyen çok kişi var ve bulamayan çok kişi var. Ne olduğunu bilmiyorum, kaç yaşına geldim, hala hayat amacım nedir bir fikrim yok diyen çok kişi var. Size bu konuda biraz katkı sağlaması için bir takım sorular hazırladım. Ben soruları okuyacağım. Her sorudan sonra 5 saniye kadar bekleyeceğim ve sizin o soruyu cevaplamanız için zaman tanıyacağım. Ama bu 5 saniye size yetmezse tabii ki videoyu durdurup cevabınızı bulduktan sonra devam edebilirsiniz. Ama sonraya bırakmanızı istemiyorum. Yani vaktiniz olduğunda bu videoyu izleyin. Ve ben soruyu sorduktan hemen sonra kalbinize ilk gelen cevabı vermenizi istiyorum. Zihinden düşünmeyin. O içinizden zaten geliverecek. İlk birkaç dakika içinde o geleni yazın ve uzun uzadıya düşünmeyin bu soru üstünde. Yazın ve geçin, yazın ve geçin. En son hepsine bakmanızı zaten söyleyeceğim. Şimdi hazırsanız sorularımıza başlayalım. Soruların bazıları birbirine benziyor. Hatta bazıları çok aynı gibi gelebilir. Ama bu konuya takılmayın. Bu soru deminkiyle aynıydı falan gibi. Siz cevaplayın ve geçin. Çünkü hepsinin bir amacı var. İlk sorumuz. Bu arada sorulara birbirine benzer cevaplar da verebilirsiniz. Mutlaka bir değişik bir şey bulmaya da çalışmayın yani. İlk sorumuz, mavi deyince aklınıza ne geliyor? Eğer başarısız olmayacağınızı bilseniz kim olurdunuz? Temel kişisel değerleriniz nelerdir? Sizi gerçek anlamda ne yapmak mutlu ediyor? Eğer para bir amaç olmasaydı, hayatınızı başka biçimde nasıl ve nerede yaşardınız? Şehirde mi, köyde mi, yoksa dünyanın herhangi bir başka yerinde mi yaşamak isterdiniz? Ekip çalışmasını mı yoksa tek başına çalışmayı mı seversiniz? İşiniz denizde mi, karada mı, havada mı olmalı? Yaşadığınız yerin deniz kenarı olması önemli mi? Çocukken büyüyünce ne olmayı istemiştiniz? Sabahları yataktan büyük bir neşeyle kalkmanızı sağlayacak bir amacınız olsa bu ne olurdu? Masa başında oturup bilgisayarda bir şeyler yapmayı mı seversiniz? Yoksa hava yağmur çamur olsa da dışarıda gezerek yapılacak bir işi mi tercih edersiniz? Bankacı olsaydınız gişelerde mi çalışmak isterdiniz yoksa arkada bir odada tek başınıza mı olmayı tercih ederdiniz? Çocukken büyüyünce ne yapmayı hayal etmiştiniz? Birinin size iş vermesi ve bunu mükemmel şekilde yapmanız sizi tatmin eder mi?
sorumluluk almaktan korkar mısınız? Yaşamınıza daha fazla anlam katacak bir uğraş edinseniz bu ne olurdu? Ne hakkında bir kitap duyduğunuzda o kitabı hemen almak istiyorsunuz? İnsanlarla uğraşmak zor diye bir söz var. Bu sizce doğru mu? Belli bir şeyi yapmak için yaratılmış olsaydınız bu ne olurdu? Günlük hayatta en çok dikkatinizi çeken konular neler? Neyi yapmayı çok seviyorsunuz? İnsanların sizde en çok takdir ettikleri 3 özellik nedir? Kolaylıkla yaptığınız ve keyif aldığınız neler var? Nelerden konuşmayı seviyorsunuz? Herkesin en iyi olduğu bir becerisi vardır. Sizinki ne? Sizi diğerlerinden ayıran vasıflarınız neler? Hiç para vermeyecek bile olsalar hangi işi yapmak istersiniz? Ne hakkında yeni bir şeyler öğrenmeyi seviyorsunuz? Yapmadığınız için pişmanlık duyduğunuz şey ne? Kütüphanenizde en çok hangi tarzda kitap var? Hangi tip sorunlara hızlıca çözüm buluyorsunuz? Hangi konularda çok yaratıcısınız? Neyi yapmaya bayılıyorsunuz? Sorularımız bu kadar. Şimdi bu videodan sonra sizi kendinizle baş başa bırakacağım. Sizin de tahmin etmiş olduğunuz gibi soruların çoğu aslında neyi yapmaktan çok büyük keyif aldığınızı keşfetmekle ilgili. Bazen bunu içimiz bilir ama biz çok da farkında olmayız. Bir şeyi çok iyi yaparız ama onu hayat amacımız gibi düşünmeyiz. Çok keyif alıyorum ama ne bileyim ben bu benim hayat amacım olamaz, bunu paraya çeviremem gibi düşünürüz. Bir de şöyle bir soru geliyor. Hayat amacımı paraya çevirmeli miyim gerçekten para kazanma işine? Tabii eğer bunu yapabiliyorsanız, geçinmek için para kazanmanız bir gereklilikse bunu yapmanız çok çok faydalı olur. Hem o zaman hem çalışmış olacaksınız, hem para kazanmış olacaksınız ve kendinizi hep çok keyif aldığınız bir şeyi yapmakta olduğunuz için hiçbir zaman çalışıyormuş gibi hissetmeyeceksiniz. Hayat amacını paraya çevirmek en güzel, en keyifli şeydir. Diyelim ki sayılarla oynamayı seviyorsunuz. Toplamayı, çıkarmayı sürekli kafanızda çarpıp bölüyorsunuz. O zaman muhasebeci olmalısınız. Diyelim ki kek yapmayı, pasta, börek yapmayı seviyorsunuz. O zaman bir küçük kafe, pastane açabilirsiniz. Diyelim bir şeyler örmeyi seviyorsunuz. O zaman o ördüklerinizi satmaya dönüştürebilirsiniz. Diyelim paten kaymayı seviyorsunuz, paten hocası olabilirsiniz. Yani aslında seçeneklerimiz sonsuz ama biz sanki çok kısıtlıymış gibi sadece şunu ya da şunu yapabilirim, sadece şundan ya da bundan para kazanabilirim diye düşünüyoruz. Oysa bir şeyi keyifle yapmaya başladığınızda, kendinizi ona adadığınızda, o sizin gerçek hayat amacınızı bulduğunuzda zaten parayı düşünmeyeceksiniz. Para kendiliğinden size doğru akmaya başlayacak. Şimdi bu sorduğum ve sizin verdiğiniz cevaplara bakmanızı, üzerinde düşünmenizi istiyorum.
Umarım ki sizde bir farkındalık yaratacak, en azından bir hayat amacım nedir'in çerçevesini belirleyecek. Nerede yaşamalıyım, nasıl yaşamalıyım, gerçekten neyi yapmak istiyorumu birazcık olsun keşfetmenize yardımcı olacak bir çalışma olduğunu umuyorum. Benden bugünlük bu kadar. Hepinize hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.